Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2025 oyunuyla alakalı tüm gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Oyun için her ayın en önemli bir haftası vardır ki Ekim ayı için eFootball 2025'te en önemli hafta bu hafta diyebiliriz. Çünkü yeni sezon gelecek. eFootball 2025 çıktı. Şu an ilk sezon içerisindeyiz ve önümüzdeki perşembe günü birinci sezon bitmiş olacak. İkinci sezona geçeceğiz arkadaşlar. Yeni sezon demek yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti, eFootball Ligi'nde klasman güncellemesi gerçekleşecek ve yeni sezonda Ekim ayında Kasım'ın ortalarına kadar bizleri neler beklemekte? Konami açıklamalar yapıyor. Bazı sezonlarda ise oyuna yeni efsaneler de eklenmekte. Bazı sezonlarda paketler de ekleyebiliyorlar. Perşembe günü hareketli bir gün bizleri bekleyecek arkadaşlar. Oyunla alakalı bu videomuzda tüm gelişmelere bakalım. Perşembe başlayan kampanyamız var. Kampanyadan dolayı verilecekler var. Etkinlikler var. Her şeye değinelim ve videomuzun sonunda da 2 tane çekilişi gerçekleştireceğiz. Geçen hafta forma çekilişini yapmıştık. Sonuçları ben açıklamıştım. Sarı formayı kazanan arkadaşımız Darel Jurt diye böyle yazılan kullanıcı adı vardı. Geri dönüş yaptı arkadaşımız. Fakat diğer formayı, kırmızı formayı kazanan arkadaşımız geri dönüş yapmadı. Onun için yine biz bir hatta iki arkadaş seçelim. Yedek arkadaşımızı da seçelim arkadaşlar. Bir de bir ayda hesap fulleme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde de yayınlamıştım. Çok da güzel bir kadrosu oldu. O hesabı da hediye edeceğiz. Onun da çekilişini gerçekleştirelim. Ayrıca arkadaşlar bugün 14.00'da bir haftada hesap fulleme videosu da yayınlayacağım. Çok güçlü bir kadro ortaya çıktı. O kadroyu da hediye edeceğim ama şu şekilde hediye edeceğim. İlk yorum yazan arkadaşımıza verelim. Çünkü çekilişlerde ne yazık ki geri dönüşler olmuyor. Olursa çok geç olmakta. Bu benim de çok fazla vaktimi alıyor. Mesela formaları ilk kazanan arkadaş hala yollayamadık. İkinci arkadaşımızın geri dönüş yapmasını bekledik, yapmadı. Ondan dolayı genelde bazı hesapları da hemen yorum yazan ilk arkadaşımıza veriyoruz. Bugün de 2'de bir haftada hesap fullemeyi o şekilde vereceğim arkadaşlar. İlgilenen isteyen arkadaşlarımıza da buradan duyurusunu yapmış olayım. Oyunla alakalı gelişmelere geçecek olursak Perşembe günü oyunda beklenen kampanya geldi. Ama beklentinin altında oldu. 800 milyon indirme kampanyası, 3 tane futbolcu hediyesi var. Bu kampanyadan dolayı toplamda 400 futbol parası kazanıyoruz. Hepsini bir anda vermiyor Konami. 100 futbol parasını günlük girişlere böldüler. 300'ü de hedeflerden kazanmaktayız. 400 futbol parası buradan. Geçen haftada biz 500 falan kazanmıştık arkadaşlar. Son haftalarda biraz daha fazla futbol parası kazandık. Eğer biriktirdiysek şu birkaç haftada 1000 futbol parasını rahatlıkla geçtik ya da geçeceğiz de diyebiliriz. Belki Messi paketi ve Neymar paketini almayı düşünen arkadaşlarımız varsa, son haftalarda da harcamadılarsa biraz daha futbol parası ellerinde birikmiş olabilir. Bu kampanyadan dolayı şöyle kazanacaklarımıza baktığımızda Bruno Fernandes hediyesi oyuna girdiğimizde verildi. Birçok Bruno Fernandes kartı geçen senelerde hediye edilmişti. Showtime'ı, Manchester United kartı, Blue Lock kartı da mesela hediye edildi. Çok fazla hediye edilen bir futbolcu. Önümüzdeki Perşembe günü de Delit'in bu kartı hediye edilecek. Delit'in de daha önce yüksek seviyeli bir kartı hediye edilmişti. Bayern Münih zamanından, United zamanından galiba ilk hediye bu olacaktır. Çünkü bu yaz kendisi de transfer oldu. Bir sonraki Perşembe 17 Ekim'de de Zirkzee santrafor futbolcusu hediye edilecek fakat seviyesi düşük. Hadi diyelim ki bu futbolcular 4 seviye arttı desek, Delit 99, 93'ten 97'ye de Zirkzee çıkar. Bir tane Manchester United'dan futbolcu hediyesi geçen sene Epic'ler hediye edilmişti. 700 milyon indirmede mesela. Bazı indirmelerde Konami Epic futbolcular 777 milyon indirmede bile pres paketini çok uyguna verdi örneğin. Bu sefer bu futbolcuları hediye etti. Giriş bonusu olarak da Perşembe günü futbol parası başladı. Oyuna en azından bir gir çık yapalım arkadaşlar. Penaltımızı da atalım. O turlarla da, çünkü bazı turlarda güzel hediyeler var. Perşembe gününden itibaren de beceri antrenörü verilecek. Bir sonraki haftada pozisyon antrenörü. Oyunda güçlendirici kazanmak sıkıntı. Ve şimdi oyuncularda 2 tane güçlendirici yuvası var. Ama ikinci için deniyoruz bazen gelmiyor. Güçlendirici kazanmak da ne yazık ki oyunda çok kısıtlı. Ona da bir çözüm bulmaları lazım. Yani bu öğeleri çok zor veriyor Konami. İstediğimizi de hemen çıkaramadığımız için ne yazık ki hemen tükeniyor elimizde. Çok bir işe de yaramıyor bu şekilde. Umarız buna bir çözüm bulurlar. Kampanyadan dolayı hedefler geldi ki buradaki hedefler çok önemli. En güzel hediyeler burada. Öğeler, güçlendirici öğesi 2 tane var arkadaşlar. 4 tane pozisyon antrenörü, 6 tane beceri antrenörü, 188.000 DP ki 2 futbolcu fullleyebiliriz. 300 futbol parası, 260.000 GP. Buradaki hediyelerin hepsini bir anda bir haftada alamıyoruz. Konami Perşembe günleri yeni görevler oraya ekleyecek arkadaşlar. Önümüzdeki Perşembe günü çoğunu da almış oluruz büyük ihtimalle. Eksikler kalırsa da bir hafta sonra 17'sinde yine buraya görevler gelecek. Etkinliklerde, eFootball Ligi'nde attığımız gollerle, aldığımız galibiyetlerle buradaki hediyeleri topluyoruz. Yapay zeka bölümüne bu etkinlik geldi. Süresi uzun. Eğer oynamadıysak 5800 etkinlik puanına kadar gelebiliriz arkadaşlar bu etkinlikte. O zaman tüm hediyeleri topluyoruz. Hediyelere baktığımız zaman 80.000 DP. Hani bir futbolcuyu fullleyecek kadar diyebiliriz. Bazıları 100.000 üstünde de isteyebiliyor ama 120.000 GP, bir beceri antrenörü,
Biri pozisyon antrenörü. Öğeler çok az. Yani bir dağıtıyorlar. Keşke biraz daha fazla olsaydı. Bu etkinliğin 24'üne kadar da süresi var. Eğer oynamadıysak 24'üne kadar yapay zekaya karşı gerekirse oyuna bile oynatabiliriz. Telefonu bir kenara bırakırız. Yapay zeka bizim yerimize de oynayabilir. Bugün biteceklere baktığımızda ortaklaşa maç etkinliği. Şimdi kampanyadan dolayı da maç sonu deneyim puanı oyunculara verilmekte. Maç oynattığımızda oyuncular az biraz antrenör kazanıyor ya. Şimdi daha fazla kazanıyorlar arkadaşlar. Her futbolcuyu fullemeye gerek yok. Antrenör sıkıntımız varsa bazı maçları oynatalım. Oyuncular biraz daha DP kazanır. Üstünü tamamlayabiliriz. Pazartesi gelen tur etkinliğin bugün son günü. Yarın yeni bir tur etkinliği gelecek. 50 futbol parası kazandığımız bir etkinliğin süresi bugün de olacak. Yarın sabaha kadar süremiz var. Yarın yeni bir etkinlik gelecek. Bu paketin süresi dolacak arkadaşlar. Önemli bir pakette. Ayrıca Cuma günü akıllı yardım Vol 3 etkinliği gelmişti ve bu kısa süreliydi arkadaşlar. Burada yaptığımız sıralamaya göre de hediyeler verilmekte. Bunun da süresi yarın sabah dolacak. O etkinliğin ödüllerine baktığımız zaman birinci sırada bitiren, yani çok zor bir şey ama birinci sırada bitiren arkadaşlar 100 tane seçmeli güçlendirici jeton. Yanında 10 tane beceri antrenörü. 2 ile 10 arasındaysak 60 tane seçmeli güçlendirici jeton. Hediyeler de öyle ne yazık ki çok güzel değil. İlk 100'e girdiğimizi düşünürsek 11 ile 100 arasındaysak da 40 tane seçmeli güçlendirici, 5 tane beceri antrenörü. İlk 1000'e girdik diyelim, 20 tane seçmeli güçlendirici. Hediyeler bu şekilde azalıyor. 1000 ile 10.000 arasında oldu ki bu da gerçekten çok iyi bir sıralama. 3 tane pozisyon antrenörü, 3 tane beceri antrenörü. Hediyeler çok az. 10.000 ile 100.000 arasındaysak ikişer tane öğe vermekte. 100.000 ile 500.000 arasındaysak birer tane pozisyon antrenörü, beceri antrenörü. Bunlar gerçekten çok az hediyeler. 500.000'den sonraysak da pozisyon antrenörü sadece bir tane verilmekte. Hediyeler ne yazık ki bunlar arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe yeni sezon gelecek ve birçok şeyin de süresi perşembe günü dolmakta. Peki oyunda perşembe günü biteceklere baktığımızda klasik haftalık gelen Player of the Week ücretsiz açma hakkı etkinliği. Eğer oynamadıysak oynayabiliriz. Bir tane ücretsiz açma hakkı Player of the Week'ten, bu etkinlikten verilmekte. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Ligime eklenen futbolcular, kiralık futbolcular arkadaşlar. 3 tane epik futbolcu eklendi. Iker Casillas, Gerard Guti. Burada en azından 10 maçta olsa bu futbolcuları deneyebiliriz. Renkli kartlarda da Griezmann, Rodrigo ve Isak eklendi. Perşembe günü yeni kiralık oyuncular eklenecek. Futbol Ligi'nde klasmanlar güncellenecek ve biraz daha aşağı ineceğiz. Mesela oyunda daha önce birinci klasmana çıktıysak en iyi yaptığımıza bakıyor Konami. Belki aylar önce bir kere birinci klasmana çıktık. Ondan sonra artık hep dördüncü klasmandan başlarız arkadaşlar. Yaptığımız en iyi klasmana göre Konami bizi birazcık düşürmekte ve klasmana göre de hediyeler veriliyor arkadaşlar. Mesela birinci klasmandakilerin alacağı hediye 30.000 GP, 10 tane pozisyon antrenörü, 10 tane beceri antrenörü. İkinci klasman hediyelerine baktığımız zaman perşembe günü bunlar verilecek. Klasman güncellemesinden sonra oyuna girdiğimizde ikinci klasmanın hediyeleri bunlar. Üçüncü klasman, dördüncü klasman hediyeleri. Aşağıya doğru hediyeler tabi azalarak gitmekte arkadaşlar. En azından birkaç klasman isterseniz çıkabilirsiniz. Buradaki hediyeleri alabilmek için 10. klasman yapay zekaya karşıydı. 9. klasmanın ilk maçı yapay zeka, ikinci maçı online maçı olabilir. İlk o birkaç klasmanı çıkmak gerçekten kolay olmakta. En azından birkaç klasman çıkıp birer tane de olsa buradan öğeler de alabiliriz. Bu hediyeler perşembe günü verilecek. Ayrıca sıralama yapan arkadaşlarımız varsa, ki gerçekten çok zor bir şey ama ilk 10.000'e girildiği takdirde bu seçmeli güçlendirici jetonlarda hediye ediliyor. Bir de armalar var. Armalar da önemli, oyuna sonradan eklendi ve klasmanlara göre buradan armalar seçebiliriz. Geçtiğimiz perşembe günü Showtime paketi geldi. 3 Showtime'da gerçekten güzel. Özellikler çok iyi. Bize Gavi çıkmıştı. Ben o kadar iyi performans beklemiyordum Gavi'den. 4 tane gol attı. Birbirinden farklı goller. Gavi'nin en iyi kartıymış. Walker'ın özellikleri süper arkadaşlar. Ben Maino'yu çıkaran bir yabancı Japon arkadaşı da izledim. Maino ile harika oynadı. 3 tane Showtime futbolcu da gerçekten güzel ama 150 futbolcu içerisinden çıkarmak çok ama çok zor. Bu futbolcuları maksimum hale almak için Twitter'da çok güzel bir sayfa var. Bazı oyuncuların hangi şekillerde en üst seviyeye çıktığıyla alakalı paylaşım yapmakta. Buradan da futbolculara bakabilirsiniz arkadaşlar. Japonca paylaşımları var. Japon bir arkadaşı olabilir. Örneğin Maino 102 oluyor ama her antrenörde, menajerde olmuyor. Xabi Alonso'da ve bizim milli takımımızın güçlendirici menajerini aldıysak ve oyuncuya ikinci güçlendirici olarak teknik basıldıysa 102 seviyeyi görüyor. Aksi halde 101. Walker'a baktığımızda maksimum 102. 88'lik Lea Roman'da bile 102'ye kadar çıkıyor. Birkaç farklı güçlendiriciyle. Gavi'yi biz 103 yapmıştık. Teknik basılması lazım arkadaşlar. Teknik bastığımızda tüm güçlendiricili menajerlerde 103. Aksi halde
Tekniği çıkaramazsak 102 seviye. Perşembe gelen Player of the Week paketine de baktığımızda birkaç tane çok yüksek seviyeli isim var. Palmer 100 seviyeye kadar çıkmakta, güçlendiricili isim. Bir başka güçlendiricili futbolcu ise Jonathan David. O da 100 seviye. Timber'da da güçlendirici var. Sağ bekte, stoperde, sol bekte kullanabiliriz. 99. Bu 3 futbolcu çok yüksek seviyeli, harika özelliklere sahip. Van de Ven var, stoper futbolcusu, çok hızlı bir stoperdir. 98. Kaleci Menyan 97. Keşke Menyan'ı biraz daha yükseltselerdi. Biraz düşük kaldı. Perşembe günü şu anki maç biletinin de süresi dolacak ve yeni bir maç bileti gelecek. Üst taraftaki hediyeleri toplayabiliriz. Orta taraf ve aşağı tarafta e-futbol parasıyla kilit açılacak şekilde oradaki oyuncular da değişecek. Umarız yüksek seviyeli güzel futbolcular eklenir. Ara sıra Konami maç biletinde indirim yapıyor ama epeydir de yapmadı arkadaşlar. Bir %50 indirim keşke yapsa, o da güzel olurdu. Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. 4 tane adaylı sözleşme paketinin de süresi Perşembe günü dolacak. Umarız yine bizim ligimize ait adaylı sözleşme paketi gelir arkadaşlar. Umarız gelir. Konami adaylı sözleşmeleri erkenden açıklamıyor. O gün oyuna girdiğimizde öğrenmekteyiz. Maç biletini sabahtan bakımdayken açıklıyor ama adaylı sözleşme paketleri Perşembe oyuna girdiğimizde öğrenilmekte. Umarız güzel paketler ve güzel yüksek seviyeli isimler karşımızda olur. Elimizdeki adaylı sözleşmelerin de son sürelerine dikkat etmek lazım. Eğer Perşembeden önce de olmuyorsa sıkıntı yok. Fakat Perşembeden önce süresi dolacaklar varsa veyahut da Perşembe sabahı oyun bakımdayken süresi dolacak adaylı sözleşmemiz varsa onları kullanmamız lazım. Eğer süreleri dolmuyorsa hiçbir sıkıntı yok. Yeni gelecek olan adaylı sözleşme paketlerinden oyuncular alabiliriz. Perşembe günü Süper Lig paketi geldi. E-futbol parasıyla açılım şeklinde. İçerisinde 8 tane futbolcu var. Seviyeler çok yüksek değil. Bu paketin de süresi bir hafta değil 2 hafta arkadaşlar. Önümüzdeki Perşembe günü gelecek haftanın oyunculara da kısaca bir değinmem gerekirse arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlarda tamamlandı. Ve maçlar tamamlandıktan bir sonraki hafta Konami Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi getirmekte. Ondan dolayı önümüzdeki Perşembe, bu Perşembe günü Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi gelmeli. Ayrıca şimdi milli takım arasına gireceğiz. Lig maçları da oynanıyor. Bir de Lig Player of the Week paketi gelecektir. Önümüzdeki Perşembe hem lig hem de Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketleri karşımızda olması gerekiyor. Milli maçlar oynandıktan sonra da bir sonraki hafta milli takım Player of the Week paketi olacaktır arkadaşlar. Sonra tekrardan lig maçları başladığında lig, Şampiyonlar Ligi oynandıktan sonra yine Şampiyonlar Ligi Player of the Week'lerle devam edecek. Şampiyonlar Ligi lig usulü olduğu için bu sezon çok fazla Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi göreceğiz. Çok fazla maç oynanıyor. Yarın geleceklere baktığımızda klasik pazartesi etkinlikleri gelecek. Bir de epik paket. Pazartesi etkinlikleri demişken online maçtan 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, yapay zekadan da 30.000 GP 500 futbol puan hediyesi kazandığımız o klasik etkinlik yarın karşımızda olacak. Epik pakete baktığımız zaman da savunma futbolcuları geliyor. Epik paketteki öne çıkan oyuncular, renkli kartlar ise Tahta her zaman gelmez arkadaşlar. Çünkü Bayer Leverkusen futbolcusu anca milli takım üzerinden gelebiliyor. Oyuncular da milli takımlarından seçildi. Üstlerinde de milli takım formaları var. İlk seviyeler öyle çok yüksek değil. Belki Konami bazı oyuncuların seviyelerini yükseltir. Yarın geldiklerinde maksimum seviyelerine, özelliklerine bakarız arkadaşlar ki paketteki epik futbolcular çok yüksek seviyeli olacak. 3 isme de baktığımızda bunlar resmi değil. Belki bir seviye düşük de olabilir arkadaşlar. Genelde beklenti bu yönde. Kadromuzda da 4-5 seviye artacaklar. Philipp Lahm pike yapan orta becerisiyle geliyor. Philipp Lahm'ın daha önce 104'lük bir kartı vardı. Onu ben çıkarmıştım. Çok iyi bir kart arkadaşlar. Savunma da yapabiliyor. Hücuma gittiğinde çok iyi ortalar da yapabilmekte. Sağ bekte oynar, sol bekte oynar. Belki orta sahada bile oynatabiliriz. Tekniği çok yüksek bir isim. Bu sefer pike yapan orta becerisiyle daha da etkili ortalar yapacak. Cannavaro çok uzun boylu bir stoper futbolcusuydu. Defansif özellikleri çok yüksek. Yerden bayağı bir iyi. Oyun tarzı yok edicidir. 101 seviye, beklenti böyle 106'ya kadar çıkar yönünde. Öyle bir şey olur mu acaba? Messi ile aynı seviye olacak. Belki de 105 seviyeye kadar çıkacaktır arkadaşlar. Yarın geldiğinde görebileceğiz. Kaleci Schmeichel çok iyi bir kaleci. Şimdi en son 104 Dida geldi. O da gerçekten harikaydı arkadaşlar. Schmeichel'ın birçok kartı etkili, iyi kartlar. Bu kartı belki de oyunun en iyisi mi olacak? Yarın geldiğinde özelliklerine bakar. Belki diğer kalecilerle daha sonra kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Oyunla alakalı birkaç gelişme kaldı ama çekilişleri gerçekleştirelim istiyorum. Bir ayda hesap fullemeyi kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Ama öncesinde formayı kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Geçen hafta çekilişini yaptığımız formalar bunlardı. Sarı formayı kazanan arkadaşımız geri dönüş yaptı. Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum arkadaşlar. Ben salı sabahı müsait oluyorum. Kargo da biraz uzak. Salı günü sabahtan ben kargoya gideceğim. İstedim ki 2 formayı ben yollayayım. Fakat kırmızı formayı kazanan arkadaş geri dönüş yapmadı. O yüzden 2 arkadaş seçelim. İlk ismi çıkan arkadaşımızı bekleyelim bugün. Yarın sabah 10'a kadar bekleyeceğim.
Diyelim ki ismi ilk çıkan arkadaş geri dönüş yapmadı. O zaman ikinci çıkan arkadaşa yarın hani ulaşırım, ben ondan adres bilgilerini isterim. İkinci arkadaşı da salı sabahı 10'a kadar bekleyeceğim. Geri dönüş yapmazsa o zaman sarı formayı kazanan arkadaşa ben salı sabahı yolluyorum formayı. İstiyorum ki ikisini bir anda yollayalım. Dediğim gibi 2 tane arkadaş belirleyelim. Birisi asıl kazanan, diğeri de yedek olsun arkadaşlar. Çok fazla da katılımcı yoktu aslında. Kapışma serimizin 2. haftasında ben duyurusunu yapmıştım. 2 formanın da ebatları L, large, birçok kişiye de uyar diye düşünüyorum. Bu videonun linkini kopyalayalım. Bu siteye geldik. Normalde bu site İngilizce arkadaşlar. Türkçe çeviriden dolayı bazı kelimelerde böyle yanlış çeviri olabiliyor. Ben o yüzden hem İngilizce halini hem Türkçe halini göstermek istiyorum. Şimdi tekrardan Türkçe'ye geleyim. Gidip getirmek diyor. Cevapları dahil et, yinenenlere izin ver. Bu yinenenlere izin ver dersem şöyle olur. Bir kişi belki 20 defa istiyorum yazdıysa, ki şartımız sadece formanın istendiğine dair mesaj yazılmasıydı. Başka bir şartımız yoktu arkadaşlar. Sadece formanın istendiğine dair yorum yazılması yeterliydi. Şimdi bir kişi 20 tane yorum yazdığında 20 kere çekilişe katılmış oluyor. O yüzden bir kere katılmış olsun. Yinenenlere izin ver demeyelim. Şimdi devam et diyelim. Burada tek tek yorumlara baksın. Burası biraz zaman alıyor da çok fazla zaman almayacaktır. Çünkü çok fazla katılımcı yoktu. Biraz daha bakalım. 1000'in üzerindeydi. Ama öyle çok büyük bir sayı değildi. Kırmızı forma için kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. 1233 yorum. Benzersiz 1233 yorum arkadaşlar. Şimdi kazananı seç dediğimizde ismi çıkan arkadaşımızı ben yarın sabah 10'a kadar bekleyeceğim. Umarız arkadaşımız geri dönüş yapar. Ve formanın istendiğine dair yorum yazılması gerekiyordu. Kazananı seç dedik. Formayı istiyorum dedi arkadaşımız. TG Bey, ama bir orijinaline bakalım. Yanlış bir harf bile yanlış olmasın. Evet. Ben hemen YouTube profilini bulayım. Arkadaşımızın YouTube profili de budur. TG Bey. Devamı diyelim. 10 Kasım 2022'de YouTube hesabı açılmış. Arkadaşımız umarız erkenden geri dönüş yapar. Instagram adresini de yazarsa, eğer arada nokta varsa boşlukta da yazabilir. Çünkü YouTube spam olarak algılayabilir. Herhangi bir web sitesinin reklamını yapıyormuş gibi. Ben kendisine geri dönüş yaparım. Adres bilgilerini isterim. Salı sabahı da yollarız. Diyelim ki arkadaşımız yarın sabah 10'a kadar geri dönüş yapmadı. O zaman da ikinci arkadaşımızı belirleyelim. Tekrardan Pick a Winner'a tıklayalım. Formayı istiyorum demiş arkadaşımız. Bir orijinaline bakayım dedim. Türkçe'ye çeviride herhangi değişmedi. Orijinali bu şekilde. Sonunda nokta da var kullanıcı isminde. Tekrardan buraya geldim. Yapıştıralım. İkinci arkadaşımız Ateş YT. Abone olun, hedef 50 abone. Lütfen destek demiş arkadaşımız. 61 aboneye kadar da ulaşmış. Ama 2 tane video paylaşmış. Bir okul videosu var arkadaşımızın. Bir de PUBG oyunu galiba. Tekrardan bakalım. 26 Ocak 2023 tarihinde açmış. Ama yedek arkadaşımız. Az önceki arkadaşımız geri dönüş yaparsa formu onundur. Diyelim ki yarın sabah 10'a kadar dönmedi. Arkadaşımızındır. İkinci arkadaşımız da geri dönmezse haftaya bir daha o forma için, kırmızı forma için çekilişi tekrarlarız arkadaşlar. Şimdi de hesap çekilişini yapalım. Bir ayda hesap fulleme yapmıştık arkadaşlar. Ama bu en sonunda biz kadroyu güçlendirecektik. Ligimde mi yaptık acaba? Biraz bozduk böyle. En sonunda bir karman çorman oldu. Galiba ligimde kadroyu uçurmak için dizilişi falan değiştirmiştik. Bu kadroyu arkadaşlar şimdi verelim. Kopyala. İsmi çıkan arkadaşımıza teslim edeceğiz. Ben Konami ID'sini yapmamıştım. Ben bu sayfayı bir yenileyim. Yapıştıralım. Gidip getirmek diyelim. Devam et diyelim. Konami ID yapmadım çünkü vereceğim için arkadaşlar. Ama bugün saat 14.00'da yayınlayacağımız hesabın Konami ID'sini yapmıştım. Japon hesabı olarak yaptım. Çünkü Japonlara 150 futbol parası veriliyordu. Onu da almış olduk ayrıca. Bu hesabı kazanan arkadaşımızdan ben mail isteyeceğim. O maile Konami ID'sini yapıp teslim edeceğim. 1136 benzersiz yorum var. Kazananı seç dedik. Abi umarım bana çıkar ya da iyi olan alsın, cansın, kralsın demiş arkadaşımız. Baş tacıdır kendisi. Sağ olsun çok güzel yorumu içinde. Hayırlı uğurlu olsun. Yağız genç arkadaşımız. Hemen ben YouTube profilinde bulayım. Arkadaşımızın YouTube profili BSBB Piro. Arkadaşımız 2 Kasım 2022 tarihinde de YouTube'a katılmış. Yağız Genç 7685. Oyunla alakalı da diğer gelişmelere bakacak olursak eFootball Hub uygulamasını biz genelde seviyeler için kullanırız. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Konami oyunda, sunucularda bir şeyleri değiştirmiş arkadaşlar. Bilgisayarda, Steam üzerinde bunu görmüşler. Barcelona QC Check diye bir şeyler eklenmiş. Yani Barcelona ile alakalı bir şeyler gelebilir yönünde paylaşımlar var. Yani acaba diyorlar
takımların paketi mi gelecek, yine Barcelona paketi falan, veyahut da başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Belki bir deneme amaçlı bir şey de eklenmiş olabilir. Ama Barcelona ile alakalı Konami'nin bir planı var gibi gözüküyor. Veri tabanına bir şeyler ekledi. Bunu hemen bu hafta mı görürüz? İlerleyen haftalarda mı? İlerleyen dönemlerde bununla alakalı da detaylar olursa, bilgiler olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bir de yorumlarda bazı arkadaşlarımızın soruları vardı. Penaltıdan belki David Beckham'ı çıkarmış olabiliriz ya da ilerleyen günlerde oradan çıkaracağız. Eğer penaltıları düzenli atıyorsak umarız erken zamanda çıkarırız arkadaşlar. David Beckham 102'ye kadar çıkıyor ama bizim milli takımımızın menajeriyle güçlendiricili Montella elinizde varsa, teknik de basılırsa arkadaşlar 102 seviye. Aksi halde 101'e kadar ulaşmakta. Diğer epik futbolcumuza da baktığımız zaman stoperimiz o 102 seviye oluyor. Drogba 101 seviyeye kadar da çıkmakta ki 101'lik haline baktığımızda fiziksel temas 103, kafa 101, sıçrama 96, ofansif farkındalık 94, bitiricilik 94 ama hızlı değil. Hızı 76, şut gücü 90. Yani ceza sahasının önünde dışında bir şekilde şut şansı bulursa çok fena şutlar çeker gibi, ama hızdır, top kontrolüdür, oralar 70 küsürlerde. Ribery ilk turda kazandığımız Ribery de 100 seviyeye kadar ulaşıyor. Örnek olarak teknik basılmış, bu şekilde dağıtılmış. Ribery gerçekten güzel, bedava hediye edilen iyi bir oyuncu diyebiliriz. Ofansif orta sahada iş yapıyor. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu perşembe günü oyunun en hareketli haftası da diyebiliriz. Ayda bir defa yeni sezon geliyor. Oyunda en çok heyecanlandığımız hafta. Umarız güzel şeyler olur, güzel haberler olur. Ben de sizlerle paylaşırım. Sizler de tüm görüşlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.